Herkese merhaba. Bugün boğmaca dediğimiz o meşhur hastalığın ardındaki başrol oyuncusunu Bordetella pertussis bakterisini derinlemesine inceleyeceğiz. Bu mikroskobik organizmanın solunum yollarımıza yerleşip o meşhur boğucu öksürüğü nasıl adım adım inşa ettiğini, yani patofizyolojisini, gelin hep birlikte keşfedelim. Peki yol haritamız nasıl olacak? Önce bu bakterinin kim olduğuna bakacağız. Sonra kullandığı biyolojik silahları yani virülans cephaneliğini mercek altına alacağız. Ardından hastalığın vücutta nasıl ilerlediğini, bunun klinik tabloya nasıl yansıdığını göreceğiz. Son olarak da teşhis, tedavi ve en önemlisi korunma yöntemlerini konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet, ilk durağımız hikayemizin merkezindeki suçluyu yani Bordetella pertussis'i yakından tanımak. Aslında boğmacanın bütün sırrı bu üç mekanizmada gizli. Bunu anladığınızda hastalığın mantığını tamamen çözeceksiniz. Birincisi, pertussis toksini dediğimiz bir zehir var. Bu kanımızdaki ak yuvarları yani lenfositleri anormal şekilde artırıyor. İkincisi, trakeasitotoksin. Bu da solunum yollarımızı temizleyen o minik tüycükleri yani silyaları yok ediyor. İşte bu iki yıkıcı etki birleşince sonuç olarak o meşhur nöbetler halindeki boğmaca öksürüğü ortaya çıkıyor. Tüm hikaye bu üçlü etrafında dönecek. Şimdi bakın, karşımızda çok enteresan bir bakteri var. Sanmayın ki bu bakteri kana karışıp organlara yayılan istilacı bir tür. Hayır, tam tersi. Bordetella pertussis solunum yolu epiteline yerleşir ve oradan hiç ayrılmaz. Hareketsizdir, yaşamak için mutlaka oksijene ihtiyaç duyar ve sadece kendine özel besiyerlerinde ürer. Yani stratejisi istila etmek değil. O adeta bir keskin nişancı gibi bulunduğu yerden güçlü toksinler salgılayarak vücudun genelini etkileyen tam bir kimyasal savaş uzmanıdır. Peki, madem bu bakteri yerinden kımıldamıyor, nasıl oluyor da bu kadar büyük bir hasara yol açabiliyor? Kullandığı silahlar neler? İşte şimdi Bordetella pertussis'in o meşhur virülans cephaneliğini açıyoruz ve hastalığa sebep olan ölümcül toksinlerini tek tek inceliyoruz. Ve işte başroldeki silah, pertussis toksini. Bu toksin hücrelerimize sızan bir sabotör gibi çalışıyor. Olay şöyle gelişiyor. Önce hücrenin içine giriyor, ardından hücredeki sinyal iletişimini düzenleyen çok kritik bir proteini, G proteinini, ADP ribozilasyon dediğimiz bir kimyasal işlemle adeta kilitliyor ve çalışamaz hale getiriyor. Bu kilit bozulunca hücrenin enerji ve sinyal molekülü olan CAMP üretimi tamamen kontrolden çıkıyor ve seviyesi tavan yapıyor. Sonuç mu? Hücrenin tüm iletişim sistemi çöküyor ve tam bir kaos başlıyor. Peki, hücre seviyesindeki bu kaosun kan tahlillerindeki yansıması ne oluyor? İşte boğmacanın en tipik laboratuvar bulgusu, aşırı lenfositoz. Pertussis toksininin bozduğu o G proteini, aynı zamanda bağışıklık hücrelerimiz olan lenfositlerin görevleri bittikten sonra dinlenmek için lenf düğümlerine dönmesini sağlayan bir kapı görevi görüyor. Toksin bu kapıyı kilitlediği için lenfositler içeri giremiyor. Gidecek yer bulamayan bu hücrelerde kan dolaşımında birikiyor ve kandaki akyuvar sayısını inanılmaz seviyelere çıkarıyor. Bakterinin bir diğer kurnaz silahı da adenilat siklaz toksini. Bu toksin doğrudan bağışıklık sistemimizin ön cephedeki askerlerini yani nötrofil ve makrofaj gibi yutucu hücreleri hedef alıyor. Hücreye girer girmez o da CAMP seviyesini patlatıyor. Bu durum askerlerimizi adeta felç ediyor. Onların bakteriyi yutup yok etme yeteneğini yani fagositozu bozuyor. Böylece bakteri kendisini yok etmesi gereken hücrelerden rahatça korunarak solunum yolu yüzeyinde çoğalmaya devam ediyor. Ve şimdi o bitmek bilmeyen öksürüğün asıl mimarına geldik. Trakeal sitotoksin yani TCT. Diğer toksinlerden farklı olarak TCT doğrudan bir katil gibi çalışır. Hedefi solunum yollarımızı bir halı gibi kaplayan ve toz, mikrop gibi yabancı maddeleri süpürüp dışarı atan o minik tüycükler yani silyalı epitel hücreleridir. TCT bu hücreleri direkt öldürür. Silyalar ortadan kalkınca solunum yollarımızın o hayati temizleme mekanizması tamamen çöker. İşte durmak bilmeyen o şiddetli öksürüğün temelinde yatan anatomik hasar budur. Silahları tek tek gördük. Peki bu silahlar savaş alanında nasıl bir stratejiyle kullanılıyor? Gelin şimdi hastalığın vücudumuzdaki ilerleyişine, yani anatomisine bakalım. İşte Bordetella pertussis'in 4 adımlık kusursuz saldırı planı. Her şey FHC gibi yapışkan proteinler sayesinde bakterinin solunum yolundaki hücrelere sıkıca demir atmasıyla yani kolonizasyonla başlıyor.
İkinci adımda trakeal sitotoksin ile silyaları yok ederek temizleme mekanizmasını felç ediyor. Üçüncü adımda pertussis toksini ve adenilat siklaz toksinini dolaşıma salarak savaşı tüm vücuda yayıyor ve sistemik etkileri başlatıyor. Ve son olarak bu yerel hasar, biriken mukus ve artan sinir hassasiyeti bir araya gelerek o amansız öksürük kısır döngüsünü tetikliyor. İşte sonuç bu. Bir dizi şiddetli boğucu öksürük nöbetinin ardından akciğerlere bir an önce hava çekebilmek için verilen çaresiz çabanın çıkardığı o karakteristik ses. Bu ses aslında vücudun yardım çığlığıdır. Peki, laboratuvarda ve mikroskop altında gördüğümüz bu yıkım hastanın günlük yaşamına yani kliniğe nasıl yansıyor? Gelin şimdi bu patofizyolojinin zaman içinde nasıl 3 perdelik bir drama dönüştüğünü izleyelim. Boğmaca adeta 3 perdelik bir tiyatro oyunu gibidir. Birinci perde, kataral evre. İlk 1-2 hafta sürer ve basit bir soğuk algınlığı gibidir. Hafif burun akıntısı, hapşırma. Ama bu, hastalığın en bulaşıcı olduğu, sinsi ve aldatıcı bir başlangıçtır. Ardından ikinci perde, yani paroksismal evre başlar ve 2 ila 8 hafta sürer. İşte hastalığa adını veren o şiddetli öksürük nöbetleri ve hup sesi bu dönemdedir. Son perde ise haftalar hatta aylar sürebilen konvalesan yani iyileşme evresidir. Bu dönemde öksürük yavaş yavaş azalır ve vücut kendini toparlamaya başlar. Ama burada hayati bir noktayı unutmamak lazım. Boğmacanın yüzü hastanın yaşına göre tamamen değişir. Bir yetişkinde haftalarca süren inatçı bir öksürüğe, hatta kaburga kırıklarına neden olurken, bebeklerde tablo çok daha dramatiktir. Bebeklerde o klasik "vup" sesini duymayabilirsiniz. Bunun yerine apne, yani solunumun bir anda durması gibi hayatı tehdit eden durumlar çok daha yaygındır. Bu yüzden boğmaca, kelimenin tam anlamıyla en çok bebekler için ölümcül bir tehlikedir. Öksürük nöbetlerinin fiziksel şiddeti o kadar fazladır ki, vücutta adeta bir domino etkisi yaratır. Oksijensizliğe bağlı nöbetlerden zatürreye, göz içi kanamalarından kaburga kırıklarına, hatta akciğer sönmesine kadar bir dizi çok ciddi komplikasyona yol açabilir. Bu, sadece basit bir öksürük değil, tüm vücudu sarsan gerçek bir fırtınadır. Peki, bu sinsi düşmanı nasıl tespit ediyoruz? Ve enfeksiyon bir kez başladıktan sonra ona karşı nasıl savaşıyoruz? Teşhiste elimizde 2 ana yöntem var. Eskiden sıkça kullanılan kültür yöntemi bakteriyi laboratuvarda üretmeye dayanır. Ancak bu bakteri çok nazlı ve yavaş ürediği için hem günler sürer hem de her zaman sonuç vermeyebilir. Günümüzde ise altın standart, burun arkasından alınan bir sürüntü örneğiyle yapılan PCR testidir. PCR, bakterinin genetik materyalini aradığı için çok daha hızlı, yani saatler içinde sonuç verir ve çok daha duyarlıdır. Bu da erken teşhis ve tedavi için bize paha biçilmez bir zaman kazandırır. Tedavide anahtar kelime zamanlama. Eğer hastalığın en başında, o basit soğuk algınlığı gibi görünen kataral evrede antibiyotiğe başlanırsa, hastalığın şiddeti ciddi anlamda azaltılabilir. Ancak şiddetli öksürüklerin başladığı paroksismal evreye geçildiğinde antibiyotiklerin rolü değişir. Çünkü toksinlerin yarattığı hasar artık oluşmuştur. Bu aşamada antibiyotik öksürüğü pek dindirmez ama hastanın başkalarına bulaştırmasını önleyerek salgını kontrol altına alır. Özellikle bebeklerde ise oksijen desteği ve solunum takibi gibi destekleyici tedaviler antibiyotiklerden bile daha hayat kurtarıcı olabilir. Ve son olarak, tüm bu savaşı daha başlamadan bitirmenin en etkili yoluna, yani en güçlü kalkanımıza geliyoruz, önleme ve aşılanma. Korunma cephaneliğimizde 2 farklı aselüler aşı var. DİTAP, bebek ve çocuklara uygulanan tam doz pertussis bileşeni içeren temel aşı serisidir. TİDAP ise daha düşük doz pertussis bileşeni içeren ve ergenler ile yetişkinlere yapılan pekiştirme, yani hatırlatma dozudur. Bu pekiştirme dozları hayati önem taşır çünkü aşıyla kazanılan bağışıklık zamanla azalır. Özellikle hamilelerin aşılanması, annede oluşan koruyucu antikorların bebeğe geçmesini sağlayarak hayatının en savunmasız ilk aylarında onu koruyan doğal bir kalkan oluşturur. Peki, madem elimizde bu kadar etkili aşılar var, nasıl oluyor da boğmaca hala aramızda dolaşan bir tehdit olmaya devam ediyor ve zaman zaman salgınlara yol açıyor? İşte bu soru bize aşıyla kazanılan bağışıklığın ömür boyu sürmediğini ve pekiştirme dozlarının ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor. Ve daha da önemlisi, boğmayla mücadelenin sadece bireysel bir korunma değil, en savunmasız olanları yani bebekleri korumak için hepimizin üstlenmesi gereken toplumsal bir sorumluluk olduğunu gösteriyor.